Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık, çok güzel çiçekli çanta modelini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen. Ben bu çantayı bir günde ördüm. Sizler günde 2 tane bile örebilirsiniz. O kadar kolay arkadaşlar. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Benim elimde ip olan iplerle ben örmeye çalıştım. Elimde süperlana ipler vardı. Alize'nin süperlana ipleri. Ama sizler istediğiniz iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Ben şöyle tığımı da göstermek istiyorum. 5 numara 3 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Hemen ölçülerini de vermek istiyorum. Bu benim kullandığım tığ ve iple verdiğim ölçüler. Sizlerin ipleri ve tığı değişik olursa ölçüleriniz de değişik olacaktır. Şöyle 17 santim eni, hemen boyuna bakalım. 18 santimde boyu arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya bir çıt çıt ekledim. Sizler düğme ekleyip kullanabilirsiniz. Hemen içinin genişliğini göstermek istiyorum. Gayet geniş bir içi var. Ben astar eklemedim ama sizler içine astar dikebilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi yapımı oldukça kolay. Şu anda unutup ekleyemediğim bazı şeyler varsa hemen açıklamalar bölümüne muhakkak eklerim. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzel çantanın yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce de yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Tamamen ücretsiz olan kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız ve o videonun altına da o güzel yorumlarınızı yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu videoyu da sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel çantanın yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle motifimizle başlıyoruz. Ve çiçeğimizin tam orta bölümünden. Şöyle kahverengi bir ipim var. Hemen sihirli halkamı yapıyorum. Eğer sihirli halkayla yapmak istemezseniz 4 veya 5 zincirle yapabilirsiniz. Halka haline getirdim ipimi. Birleştiği noktadan tuttum ve tığımı içinden geçirip 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım ve halkamın içine batırıp ikili trabzan yapıyorum. Aralarına hiç zincir çekmeden toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. İlk yaptığım zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Sihirli halkamı tamamen kapatıyorum. Şöyle ipinden iyice çekerek kapatıyorum. Daha sonra arkadan düğüm yapıp ipini saklayacağım. Hemen diğer rengime geçmek istiyorum. Burada fıstık yapacağız arkadaşlar. Hemen ipime bir düğüm atıyorum. Şöyle herhangi bir trabzan tepesine batıp sık iğne ile kilitliyorum. İlmeğimi uzattım. Tığımın başını doluyorum. Aynı trabzan tepesine şöyle arkadan ipimi de gizleyerek üçlü bir fıstık yapıyorum. 1, 2 ve 3. Fıstığımı şöyle 2 seferde kapattım. Arada bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzan tepesine battım. İlmeğimi uzatıyorum. 1, 2 ve 3. 2 kere de kapattım.
bir zincir çekiyorum. Eğer kasma yaparsa 2 zincir de çekebilirsiniz. Hiç önemli değil. Üçüncüyü yapıyorum. 2 seferde kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde 16 tane fıstık yapacağız. Sıramın sonuna geldim. Bir zincirimi çektim. Ve ilk yaptığım fıstığın şöyle tepe noktasına batırıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle bir kavislenme olursa hiç endişelenmeyin. Modelimiz yükseldikçe şurası da düzelecektir. Hemen şöyle diğer rengime geçiyorum. Bir düğüm attım ipime ve herhangi bir zincirlik bölüme batıyorum. İpimi sabitliyorum. 2 zincir çektim. Şöyle arkadan ipimi de yürütüyorum. Aynı bir zincirlik bölüme batıp 2 ilmek çektim. Geri kalanı tığımda. Tekrar aynı şekilde 2 ilmek çekiyorum. Geri kalanı tığımda. Bu işlemi tam 4 kez yapıyorum. İlmeklerimi iyice uzatarak yapıyorum arkadaşlar. Bunu çok sıkı sıkı yapmayalım. Hepsini birlikte kapattım. 2 zincir çektim. Başını doladım. Hemen yandaki, bakın hemen yanındaki boşluğa, yani bir zincirlik boşluğa battım. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda. Tekrar bakın uzatıyorum. Yani sıkı sıkı yapmıyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Çok aşırı elimizi sıkmayalım. Bu şekilde. Elimiz çok ipimiz çok kalın ve çok sert değilse. 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Yine 16 tane bu şekilde yaprağım olacak. Şöyle 4 tane yarım trabzan alıyorum. Toplamda 2, 4, 5 tane ilmeğim var. Hepsini bir kere de topladım. 2 zincir çektim. Dediğim gibi burada kasma olursa burada 2, 3 zincir hiç fark etmez. Bu şekilde devam ediyorum. Evet. Hepsini kapattım. 1, 2 zincir. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. 2 zincirimi çektim ve ilk yaprağımın şöyle tepe kısmına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Ve bu sıramızda, yani 3. sıramızda bitirmiş olduk. Şimdi yeşil ipime geçiyorum. İpime bir düğüm attım. Herhangi bir 2 zincirlik bölümden başlıyorum. 2 zincir çektim. Aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Başını doladım. Hiç zincirimiz yok. Yandaki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şunu da arkadan şöyle yürütelim. 1, 2 ve 3. Başını doladım. Diğer boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Şimdi artık köşelerimizi yapacağız. Tığımın başını doluyorum. Bakın 3 tane grup yaptım. 4. yerde, yani burada köşe yapacağız. 3 tane 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Ay şaşırdım. Evet. Şöyle 2 zincirlik bölüme 3 tane üçlü trabzan yaptım. Araya 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doluyorum. Tekrar aynı bölüme batıp 3 tane üçlü trabzan. 1, 2 ve tekrar aynı yere batırdım. Üçlü trabzan. Evet. Yine
şurada yaptığımız gibi burada da 3 tane boşluğa üçlü grup halinde ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. Köşelerimize üçlü trabzan, şu kenar bölümlerimize de ikili trabzan yapıyorum. Birinci grubumu yaptım. Hemen diğer tarafa batıp yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Bakın 2 tane oldu. Üçüncüyü yapıyorum. 1, 2 ve üçüncü ikili trabzanım. Başını doladım. Buraya yine köşe yapıyorum. Üçlü trabzan. 1, ikinci üçlü trabzanım. Üçüncü üçlü trabzanım. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere batırdım ve 3 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine bu şekilde 3 tane üçlü grup yapacağım. Tekrar köşe ve 4 tane köşemizi tamamlamış olacağız. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Ve yine arada biliyorsunuz zincir yok. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi motifim ortaya çıktı. Bu motifi sadece yapacağımız bu çantada değil, bebek battaniye, yelekler, her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Motif gerçekten çok güzel. Evet, hemen diğer aşamaya geçelim. Hemen rengimi değiştiriyorum. Yeni rengimi, düğümümü attım. Ve şöyle herhangi bir köşeden başlıyorum. Köşenin içine battım. Burada bir zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı yere batıp yarım trabzan yapıyorum. Yani 2 ilmeği aynı anda topladım. Daha sonra bakın şöyle tek tek sık iğne yapacağım arkadaşlar. Tüm trabzanların tepelerine batarak şöyle diğer köşeye gelene kadar tek tek batıp sık iğne yapıyorum. Burada başka bir işlemimiz yok. Tüm sık iğne tepelerine batarak köşeye kadar devam ediyorum. Sadece köşelerimizde tekli trabzan yapıyoruz. Tam olarak köşelerimizi tamamlamak için. Evet, köşeye geldim. Tığımın bu sefer başını doluyorum. Köşeye battım. Bir tane tekli trabzan yapıyorum. Başını doladım. Tekrar aynı yere batıp bir tekli trabzan. Araya bu sefer 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Tekrar köşenin içine batıp 2 tane tekli trabzan. Yani tepesine doladım tığımın, battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Sadece köşede bunu yapıyoruz. Daha sonra tüm trabzan tepelerine şöyle batarak sık iğne, başını dolamadan battım, kapattım. Başını dolamadan batıp kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuma geldim. Başını doluyorum. Tekrar ilk battığım köşeye tekrar batıp 2 tane tekli trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Hemen şöyle, bu kullandığım ip kumlu bir lacivert zannedersem. Hemen son rengimi alıyorum. İpime bir düğüm attım ve herhangi bir köşeden tekrar başlıyorum. Bundan sonraki sıraların tümü sık iğne arkadaşlar. İlk sık iğnemi yaptım. Ve tüm sık iğne tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Şöyle diğer köşeye gelene kadar sık iğnemize devam edelim. Evet arkadaşlar, köşeye geldim. Köşenin içine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum.
2 zincir, tekrar aynı köşeye batıp bir sık iğne yapıyorum ve sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edin. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk battığım köşeye tekrar batıyorum. Bir sık iğne yaptım. 2 zincir. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını dolamadan tekrar aynı yere bakın batıyorum. Sık iğne. Yine az önce yaptığımız gibi tüm sık iğne tepelerine sık iğne yapıyorum. Köşeye de bir sık iğne, 2 tane zincir, bir tane sık iğne şeklinde istediğiniz boyuta gelene kadar sık iğne sırası yapabilirsiniz. Sanırım ben 8 veya 9 sıra yapacağım. Daha sonra da geri döneceğim. Hemen şöyle köşeyi de tekrar hızlıca göstermek istiyorum. Tüm sıralarımız bu şekilde ilerleyecek. Bu rengimizde. Şöyle hemen hızlıca köşeye geleyim. Yarım bırakmak istemiyorum. Yeni öğrenin arkadaşlar, şaşırmaması için. Şöyle tam köşeye gelesiye kadar yine sık iğnelerime devam ettim. Bakın şöyle 2 zincirlik bölümüme geldim. Batıyorum, bir sık iğne yaptım. 2 zincir, tekrar aynı bölüme batıp bir sık iğne ve tüm sık iğne tepelerine birer tane yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar ben toplamda 8 veya 9 sıra yapmayı planlıyorum. Ben bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine az önce yaptığımız gibi ilk yaptığımız sık iğneye batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve kesiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Toplamda 9 sıra ördüm. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra ördüm. Bu sizin çantanızın ne kadar büyüklükte olmasını isteğinize bağlı. Benim kullandığım iplere bağlı da bu şekilde oldu. Sizler istediğiniz ip türünü kullanın. Ama sizin boyutlarınız muhakkak değişik çıkacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Şöyle hemen enini göstermek istiyorum. Şöyle tam 16,5 santim eni ve boyu şeklinde ördük. Şimdi arkadaşlar ben bir tane daha aynısından örmüştüm şu şekilde. Bunu birbirine dikeceğiz şimdi. Ben iğneme ipimi geçirdim. Aynı renk ip, aynı ip. Şöyle bir yün iğnem var. Yani ucu küt bir iğnem var. Düzden dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle eşit bir şekilde. Bakın şu ipleri zaten arada örmüştüm. Bunları kesebiliriz. Evet. Bakın şu şekilde tam eşitliyorum. Hemen şöyle iğnemi aldım. Şuradan bakın köşelerden başlıyorum. Buradaki köşeyi bulalım. Şöyle şuradaki köşeden başlıyorum. Dikmeye. Dikmeyi arkadaşlar aynı yerden yapmıyoruz. Yani şöyle göstereceğim. Bakın bu kadar uzunluk bırakıyorum. Ucuna düğüm atmadım. Kötü bir görüntü olmasın diye. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Net mi kameramız? Evet. Bakın ilmeklerden şöyle batırıyorum. Diğerini çektik zannedersem. İp biraz uzun olunca maalesef karışıyor ama ben uzun iple yapıyorum çünkü koparıp koparıp yapmak istemiyorum. Bakın bu şekilde. Tekrar bakın buradan batmıyorum. Tekrar buradan batıyorum.
tekrar buradan iki motifin de ilmeklerine birer ilmeğine batıyorum. Şunları da düzeltiyorum şöyle. Bakın şu şekilde. Çok da sıkmıyorum ki şurada güzel bir görüntü versin. Net görünüyor muyuz? Evet. Yine bakın buradan. Bir oradan bir oradan değil. Hep aynı yerden batıyoruz. Aynı yönden diyelim. Bakın. Şöyle tek tek tüm ilmeklere batacağım arkadaşlar. Dikişimi bu şekilde devam ettireceğim. Köşeye gelene kadar köşede tekrar devam edeceğiz. Bu şekilde tek tek batarak hep aynı yönden batarak uç kısma kadar devam edelim. Bakın tamamen şuraya kadar gösterdiğim yöntemle diktim. Burada da bakın yine zincirlerimizin de ilmekleri var. Aynı şekilde devam ediyorum tüm çantamı dikesiye kadar. Şu şekilde şu zincir bölümüne geldiğimde zincir bölümü de aynı şekilde dikiyorum arkadaşlar. Bakın çok hoş bir görüntü çıkıyor ortaya ve dikildiği de kesinlikle belli değil. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde ben dikmeye devam edeceğim. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Bakın şuradan başladım. 1, 2, 3 tane duvarını örüyoruz. Burası açık kalacak arkadaşlar. Ben burayı ve burayı da aynı şekilde dikip dönüyorum. Evet arkadaşlar, dikiş işlemim bitti. 3 duvarı da aynı şekilde ördüm. Şurayı bıraktım. Daha doğrusu diktim. Evet. Sonuna geldim ve şöyle iç taraftan herhangi bir yere batıp şöyle ipime de bir düğüm atıyorum. Çözülmemesi için muhakkak düğümümü atıyorum. Ve ipimi şöyle iğne ile saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız arkadaşlar. Ben şöyle üstün körün saklayacağım. Ve buradaki dikme işlemimi bitireceğim. Evet. Diğer tarafta bıraktığımız uzun ipi de aynı buradaki gibi saklayıp iğneye takıp sakladım. Aynı şekilde burayı da kapattım. Evet arkadaşlar, çantamızın bu bölümünü bu şekilde bitirmiş olduk. Dediğim gibi tamamen büyüklüğü size kalmış. Şimdi şurada ağız kısmına birkaç sıra yine sık iğne ile devam etmek istiyorum. Buradaki renk kombinasyonu tamamen size bağlı. Yine şöyle dikim köşesinden başlıyorum. Şöyle herhangi bir sık iğne tepesine battım. Buralar dikişli olduğu için biraz zor oluyor. Evet. Şöyle tek tek sık iğne tepelerine batıyorum. Ve bu sırayı bu şekilde sık iğne ile bitiriyorum. Tüm sık iğne tepelerine tek tek batıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi buraları rengarenk de yapabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Tüm sırayı. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. İlk sık iğneye tekrar battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle şu şekilde kare değil de dikdörtgen bir çanta yapacağımız için bu şekilde aynı renkle devam edecekseniz bir zincir çekip devam ediyoruz. Ben burada farklı bir renk yapacağım için ipimi kesiyorum, bir zincir çekip hemen diğer rengime geçiyorum. Şöyle motifin içinde kullandığım herhangi bir rengi alıyorum. Ve yine herhangi bir sık iğne bölümünden başlıyorum. Şöyle ipimi sabitleyerek istediğiniz renk tonunu, istediğiniz sırayı burada uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yüksekliği tamamen size kalmış. Ben şöyle kendi zevkime göre istediğim boyuta gelene kadar bu şekilde renkleri kullanacağım. Daha sonra yine sap kısmını yapmak için burada olacağız. Bakın
Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben şöyle toplamda renkleri 3 renk kullandım ve ana rengi kullandım. 5 sıra ördüm arkadaşlar. Sizler istediğiniz kadar sıra örebilirsiniz. Şimdi şöyle çantamızı kapatmak için şöyle bir kapakçık mı diyelim, ne diyelim, ondan örmek istiyorum. Şimdi burada ne kadar genişlikte örmek isterseniz o kadar bırakıyoruz ama iki taraftan sayarak. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buradan da aynı şekilde sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle 13 yapalım. Evet. Şuradan başlayabilirim. Kaç tane öreceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu şekilde şuraya bir işaret bırakmak istiyorum. Şöyle yerini unutmamak için şunu şöyle takalım. İpime bir düğüm attım. Ve hemen işaretlediğim yere şu şekilde batıyorum. 8 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, benim için bu kadar yeterli. Tam ortada gördüğünüz gibi bir zincir çektim, çeviriyorum ve bu şekilde hemen dibine battım. Yine saya saya 8 tane öreceğim arkadaşlar. İstediğiniz uzunluğa gelesiye kadar bu şekilde örüyorum. Ben şimdi istediğim boya gelene kadar öreceğim. Tam net olarak ben de ne kadar öreceğimi bilmediğim için böyle istediğim sıraya gelene kadar örmeye devam edeceğim. Ve sıra sonunda tekrar size ne kadar ördüğümü, kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde sizler de istediğiniz uzunluğa gelene kadar öreceksiniz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, ben istediğim boya gelene kadar ördüm. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örmüşüm arkadaşlar. Hemen burayı şu şekilde bir düğüm atarak veya iğne ile bitirelim. Şöyle uzattım. İpimi kesiyorum. Daha sonra burada iğneyi geçirip aradan şu şekilde ipimi saklayarak bitireceğim. Daha sonra da bakın, bu ördüğümüzü şu şekilde kapak olarak kullanacağız. Bakın. Çok hoş ve çok güzel oluyor. Ben gerçekten çok beğendim. Bu şekilde hemen tuhafiyelerden temin edebileceğiniz şu çıt çıtlardan alıp takarsanız kullanımı da çok basit olacak. Ama elinizde yok veya çıkıp alamıyorsanız hemen şuraya bir ilik yapabilirsiniz. Buraya da bir düğme dikip düğme şeklinde de kullanabilirsiniz. Düğme dikip de tamamen size kalmış. Ben buraya bu dediğim çıt çıtlardan dikip bu şekilde kullanacağım. Evet, hemen askı bölümüne gelelim. Ben daha önceden şöyle bir askı ördüm. Sizler hazır askı kullanabilirsiniz. Ya da şu göstereceğim güzel askıyı takabilirsiniz. Evet, hemen şöyle kısa bir şekilde o askıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Açık renkli bir iple yapacağım, daha net anlaşılsın diye. Ben bunu kaç santim ördüm derseniz 1 metre 30 santim ördüm. Sizler normali 1,5 metre zannedersem, ama ben çok uzun sevmediğim için 1 metre 30 santim şeklinde zincir çektim. Öncelikle zincir çekerek başladığımız bir model. İstediğiniz uzunluğa gelecek şekilde zincirinizi çekiyorsunuz. Bu şekilde.
Dediğim gibi 1.30 olur, 1.40 olur, 1,5 metre olur. Sizlere kalmış o arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Evet, şöyle istediğim boyuta gelene kadar çektim. Size göstermem için bu kadar yeterli olacaktır. Bakın. Hemen önümdeki şöyle normalde şuraya batıp sık iğneyi yaparız ama düzgün bir geçiş olsun diye şöyle arkasını çeviriyorum. Arkasındaki şu ilmeklere batıyorum. Bakın. Şu şekilde sık iğne yapıyorum. Direkt şuralara batmıyorum da arkasındaki şu ilmeklere batıyorum. Kameramız net mi? Evet, netleştirelim. Bu şekilde bakın. Şöyle batmıyorum. Hemen arkalarda zaten görünüyor arkadaşlar, bakın. Şu şekilde. Tek tek batarak bu sırayı sık iğne şeklinde bitiriyorum. Bakın daha düzgün bir geçiş oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Son arkadan ilmeğime de battım. Ve sık iğne sıramı bu şekilde bitirmiş oldum. Burada 1-2 zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Başını doladım. Hemen dibine batıyorum. Bir tane tekli trabzan yaptım. Başını doladım. Hemen onun yanındakine battım. Bir tekli trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Başını doladım. Bir tane sık iğne atlayıp ikinciye batıyorum. Ve 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Yani tekli trabzan yapıyorum. Bir zincir. Başını doladım ve bir tane atlayıp ikinciye batıp bu şekilde bu sırayı kutucuklarla bitiriyorum. Bir zincir, başını doladım, bir tane sık iğne atlayıp ikinciye batıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimde 3 tane 2 tane çok önemli değil. Zaten şu uç kısımları dikeceğimiz yer olduğu için o çok önemli değil. 3 taneyi de şöyle tek tek batarak tekli trabzan yapıyorum. Onlar bizim dikiş yerimiz olacak. Evet. Bakın ikinci sıramızı da bu şekilde kutucuklarla bitirmiş olduk. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Trabzanların tepelerine birer tane sık iğne yaptım. Daha sonra tüm kutulara ikişer batacağım arkadaşlar. Şuradaki trabzanlara batmıyorum. Şöyle kutuların içine ikişer tane sık iğne. Diğer kutuya geçtim. 1 2. Diğer kutuya geçiyorum. 1 2. Bu şekilde tüm kutulara ikişer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Gördüğünüz gibi askımız da inanılmaz kolay. Sizler illa bunu yapma zorunda değilsiniz tabii ki. Sizin beğendiğiniz farklı askılar varsa onları da rahatlıkla kullanabilirsiniz diyorum ve bakın sonuna geldim. Yine burada 3 tane trabzanım var. Tek tek batırıyorum. 1 şöyle 2 ve 3. Bir zincir, ipimi kestim ve askımız bu şekilde tamam. Ben diğerini hemen alıyorum. Diğerinin ipini ben şöyle hemen göstermek istiyorum. Uzun bırakmıştım. Yani çok kısa kesmedim dikeceğim için. Bakın şöyle ipini bırakmıştım. Hemen iğnemi geçirdim. Şöyle düz tarafını buluyorum. Bakın düz tarafı dışarı gelecek şekilde şöyle onu kendiniz ayarlayın. Tam olarak nereye dikmek istediğinizi şöyle yan kısmına şöyle yönünü şaşırmayalım. Kameranın karşısında biraz zorlanıyorum böyle. Tam istediğim gibi kolumu hareket ettiremediğim için. Evet, düz tarafı. Bu şekilde hemen şuraya ben dikmek istiyorum. Zaten çoğu arkadaş bu dikiş işlemini biliyordur. O yüzden çok uzatmayacağım. Şöyle bakın tellere batarak dikeceğim.
Çok arkası renkli olduğu için, arkadan görünmemesi için bu şekilde dikişimi yapacağım. Evet, şöyle etrafında bakın. Şu şekilde çok arkaya iğneyi geçirmeden dikişimi yapacağım. Bu şekilde iyice sıkılığından emin olana kadar şu şekilde dikelim. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Ben aynen size gösterdiğim gibi diğerini de düz bir şekilde şuraya dikeceğiz. Şu şekilde. Ve ben çıt çıtını şurayı hemen ipini saklayacağım. Çıt çıtını takacağım. Hemen geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, çantamız bitti. Hemen şöyle yakından göstermek istiyorum. Ben çıt çıtlarımı diktim. Şu şekilde. Başta dediğim gibi düğme de dikebilirsiniz. İçi gayet geniş bir çanta oldu. Hemen askılarımı da göstermek istiyorum. Şu şekilde diktim. Tekrar çıt çıtını kapatalım. Arkası, önü ve gerçekten çok severek, keyifli bir şekilde çektiğim videolardan biri oldu arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Ve bugünlük de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.